Kaç kere ikaz ettim, kaç kere. Ama yok. O yine bildiğini okudu. Macide Hanım ne diyecek acaba? Vallahi onu bilemeyeceğim ama şöyle bir ayağını denk al, kendine çeki düzen ver dese pek iyi olur. Anneciğim, gerçi bunlar tatlı telaşlar olacak. Orası öyle tabii. Macide Hanım kusura bakmayın ama ben ne demek istediğinizi anlayamadım. Bundan sonra hepimizin düzeni değişecek. İşlerimiz çoğalacak. Çünkü ailemiz genişliyor. Humeyra hamile. Tarık ve Humeyra bir bebek bekliyorlar. Ya... Çok sevindim. Tebrik ederim. Sağ ol canım. Hatta ilk görev sana veriyorum. Bebek odası ile ilgili hazırlıkları senin yapmanı istiyorum. İyi misin? Vildan kızım, neyin var? Vildan? 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 Aa! Al, hadi iç şunu kızım. İstemiyorum. Olmaz ama. Tansiyonun düştü besbelli. Tuzlu ayran iyi gelir hem. Aynen abla. Yükseltir tansiyonunu hemen. Hadi. Hadi ama, hadi nazlanma. Rengin mengin soldu. Tamam. Ay, birden yığıldı yere. İyi ki kafasına falan çarpmadı. Öyle kızım, öyle. Allah korudu. Söylediklerim mi üzdü acaba? Çok mu üstüne gittim kızım? Bu yüzden mi bayıldı, ne dersin? Ya üstüne falan gitmedin ki.
Yani ortadan kaybolmuş, kimseye haber vermemiş. Az bile söyledin. Ya hiç mi bir şey söyleyemeyeceğiz artık? İyi vallahi. Ne bileyim içime dert oldu. Yok ben gidip bir daha kontrol edeyim şu kızı. Anneciğim dur. Daha yeni geldin yanından. Sen söyledin kendine geldi diye. Dedim de Tamam işte Reyhan'la Yıldız abla da yanında. Düşünme sen artık. Bak, gördün mü iyi geldi ayran. Gözlerin açıldı. Vildan abla aç mısın? Bir şey istiyorsan yapabilirim hemen. Yiyecek halim yok. Vallahi birdenbire sana böyle ne oldu hiç aklım ermedi. Macide Hanım karşısında mı heyecanlandın? Yoksa bir derdin mi var? Yok ya. Ne derdim olacak? Ya ne bileyim olur ya. Bir şeyi kafaya takarsın, bir şeye canın sıkılır. İnsanız nihayetinde. Aynen Vildan abla, öyle bir şey düşünüyorsan bize söyleyebilirsin. Çekinmene gerek yok. Elimizden ne geliyorsa yaparız senin için. Bu dünyada her şeyin bir çaresi var kızım. Yeter ki ölüm olmasın. Bak Humeyra Hanım'a. Duaları kabul oldu. Çok şükür konağa bebek geliyor. Dedim ya. Bir derdim yok. Tansiyonum düştü sadece. İyi. Peki madem öyle diyorsan. Reyhan kızım, ben mutfaktayım o zaman. Ha, ama birkaç dakika sonra tekrar bakıver tansiyonunu, değil mi? Tamam abla, merak etme sen. Hadi. Hayır böyle kafasına göre davranacaksa tamam gönderelim gitsin. Madem bu kadar gönülsüz kapı orada işte yani. Zorla çalıştırmıyoruz ya kimseyi burada. Humeyra yavrum, böylesi çok vicdansızca olur. Yani yanımızda çalışan birini paldır küldür işten çıkaramayız. Farkındayım. Vildan son zamanlarda işlerini çok safsaklıyor ama Ya o zaman izin verelim. Ya gitsin dinleniyor mu ne yapıyorsa yapsın öyle gelsin. haklısın. Bu dediğin en doğrusu. Gidip biraz dinlensin. Bir derdi gücü varsa da halleder. Tam yardımcıya en ihtiyacım olduğu zamanda. Yani zamanlama süper. Kızım, Yıldız ablam var, Reyhan var. Onlar senin işlerine yardım ederler, merak etme. Aman ne bileyim anne ya. Her seferinde aynı şeyi yapıyor, ortadan kayboluyor gidiyor. Geçen gün de aynısını yaptı. Macide Hanımcığım, Ah Yıldız gel. Nasıl oldu Vildan, daha iyi mi? biraz daha toparladı. Merak edilecek bir şey yok şimdilik. Reyhan da yanında. Çok iyi. Yıldız, Vildan'ın bize söylemediği, bilmediğimiz bir derdi mi var acaba? Sen bir şey biliyor musun bu konuda? Ben de sordum bir derdin mi var diye ama yok dedi. Vildan biraz ketumdur Macide Hanım. Yani bir sıkıntısı da olsa paylaşmaz. Ben biraz dinlendirelim diyorum. Ne dersin? Vallahi bilmem ki. Yani son günlerde pek bir tuhaf hareketleri var. Yani gidiyor gelmiyor, telefonlarını açmıyor. Belki de hakikaten bir derdi var. Dinlense iyi olabilir. Pekala. Kendine geldiğinde benim yanıma gönderir misin onu? Peki Macide Hanım. Başka bir arzunuz var mıydı? Yok sağ olasın Yıldız. Limonlu soda istiyorum ben ama limonları dilimli olsun. Peki Humeyra Hanım, hemen. Şu Vildan'a çok fazla yüz veriyorsun anne. Hiç gerek yok.
Hayırlı günler Vildan. Size de. Çocuklar, yarın okulda görüşürüz. Görüşürüz. Hadi içeri üşüyeceksiniz. Hop! Altında! İşte yakaladım. Bugün iş yok mu? Burada mısın? Buradayım. İzin günümde de evde kukumav kuşu gibi oturacağım ama geleyim de sizi göreyim dedim. İyi kahve dedi. Çok sevindim. Öyle mi? O zaman sizi biraz daha sevindireyim. Yaşasın çikolata. Teşekkürler Veysel amca. Rica ederim. Yalnız bir şartım var. Yemekten önce bunu yemek yok. Önce yemek, sonra çikolata. Önce yemek, sonra çikolata. Anlaştık mı? Söz yemekten sonra yiyeceğiz. Abla, Emirhan biraz terlemiş de ben eve götürüp bir üstünü değiştirsem olur mu? Ya biraz daha durup öyle gidelim anne. Veysel amca da buradayım. Jülideciğim tabii canım siz hemen çıkın hadi hemen. Ha çıkın çıkın. Ben Emirhan'ı beklerim burada. Gerçekten mi? Bak Veysel de burada sıkışırsam o yardım eder bana. Tabii. Ben hem Tülay'ıma yardım ederim hem Emirhan'ı beklerim. Yaparım yani. Yaparım. Ben yaparım bunu yani. Çok sağ ol Veysel abicim. Ablacığım biz hemen gider geliriz. Tamam canım. Görüşürüz. Bedavamı taşıyın dedim ben size. Zaten ne kadar param varsa verdim. Baştan anlaştığımız gibi. Abla, ben seninle eşya taşıma anlaşmadım. Siz bayağı gözümün içine baka baka... Yok, ben uğraşamayacağım sizinle. İyisi mi biz hiç konuşmayalım. Kolay gelsin. Hayırdır hocam? Ne oluyor burada? Yok birader bir şey. Yardıma ihtiyacınız var galiba. Anne bak Şafak amca, Şafak amca. Hayırlı sabahlar. Günaydın Şafak Hoca. Eşiniz mi hocam? Şafak hoca oğlum bu karısıdır tabii. Oo vallahi çok yakışmış. İyi dersler. İyi dersler. İyi dersler çocuk. Çocuklar işte. Aa, geldin mi sen? Yeni geldim anne. Ha. Madem yeni geldin ne bakınıyorsun öyle dışarı? Hiç öyle bakıyordum. Üstün de değişmemişsin. Değiştir istersen. Yok yok. Aç mısın? Yok anne sağ ol. Sen ne yaptın bugün? Otur anlatayım. İyi ki sordun. Hatice Hanım'a gittim bugün. Hani pastacılık okuyan iki kızları vardı bildin mi? Ha, işte kızlar da evdeydi. Biraz geçkinceler ama ay öyle marifetliler ki inanamazsın. Yani bu yaşıma geldim, böyle marifetlilerini görmedim. Ben geldim. Reyhan telefonu çaldı kızım. Hadi ya. Annem miydi acaba? Annemmiş. Ya ben şimdi tekrardan onu arasam babam falan yanındadır. Açamaz da. Arar mı acaba bir daha? Keşke yanına alaydın be kızım. Bir şey
şey mi oldu acaba ya? İçim darlandı şimdi abla. Neden aradı ki? Hadi darlama yüreğini kızım. Merak etme bir şey yoktur. Yine numara yapıyor kesin. Tarık'ı kandırmak için yapıyor. Aylardır, yıllardır olmadı da şimdi mi oldu bu çocuk? Olsa bile o çocuk doğmayacak. Ne yapar, ne eder, engel olurum doğmasına. Ne oldu Yıldız abla? Bir şey olduğu yok. Sana bakmaya geldim. İyiyim, merak etme. Ama akşama mutfağa bekleme beni, çalışacak gibi değilim. Yok, gel demiyorum zaten. Dinlen bugün biraz. Ama bir Macide Hanım'a uğrayıver, seninle konuşacakmış. Ne diyecekmiş ki? Gidince öğrenirsin artık. Tamam. Ben birazdan giderim. Hadi, bir şeye ihtiyacın olursa ararsın, değil mi? Sağ ol abla. Ne konuşacak ki? Ay Elif'i sormaz inşallah. Bir de onunla uğraşamam şimdi. Yoksa parayı aldığımı mı öğrendi? Macide Hanım, beni çağırtmışsınız. Evet Vildan. Geç otur şöyle. Otur. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Daha iyiyim Macide Hanım, teşekkür ederim. Bir doktor çağıralım mı? Muayene etsin mi seni? Ha? Yok, gerek yok. Doktorluk bir durum yok. Benimki yorgunluktan. Dinlenince geçer. Ben de bu konuyu konuşmak istiyordum seninle. Hangi konu? Hakikaten çok yorgun görünüyorsun Vildan. Biraz dinlensen diyorum. Memleketine falan gitsen ya da bir arkadaşının yanına biraz kafanı dinlesen. Ha? Ne dersin? Yok Macide Hanım. O kadar kötü değilim. Bugün dinlenirsem yarına bir şeyim kalmaz. Parayı dert ediyorsan sakın onu düşünme. Maaşını almaya devam edeceksin. Ben seni asla mağdur etmem. Macide Hanım, teşekkür ederim beni düşündüğünüz için ama ben gerçekten iyiyim. Vildan kızım, sağlık her şeyden daha önemlidir. Git dinlen birkaç hafta. Dediğim gibi maaşını almaya devam edeceksin. Macide Hanım, benim gerçekten dinlenmeye ihtiyacım yok. Böylesi daha iyi olacak. Git hazırlan, eşyalarını topla, yanına almak istediklerini al. Mustafa seni götürecek gideceğin yere. Ama İtiraz etme Vildan. Biliyorum böylesi daha iyi olacak. peki Macide Hanım. Siz nasıl isterseniz. Ben izninizi isteyeyim. Tabii. Eşyalarını hazırla. Yarın yola çıkarsınız.
Benden öyle kolay kurtulamayacaksınız. Bu Humeyra'nın başının altından çıkıyor. Beni gönderme fikri kesin. Gitmeyeceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Gidemem. Şimdi olmaz. Tarık benim gitmeme izin vermez. Engel olur Macide'ye. İkna eder onu. İzin vermez. Açsana Tarık, açsana. Neden açmıyorsun? Bunca işimin gücümün arasında bir de seninle uğraşamayacağım Vildan. Ay yok, ben sevmedim o filmi. Ay nasıl sevmedim, ben bayıldım. Ağla ağla bütün gece resmen depresyondan depresyona depar attım. Aman be kızım, sen de ağlayacak yer arıyorsun. Neyse, onu bunu bırak da ben sana bir şey soracaktım. Rana Hanım odasında mı? Hayır efendim, bugün erkenden çıktılar. Peki, kolay gelsin. Bana laf soktu değil mi? Ay bizi böyle sohbet ederken görmesi hiç iyi olmadı Filiz abla. Abartma be kızım, yok. Normal söyledi. Ay bir an kötü baktı gibi geldi bana. Stajımın da son haftası yakmasın. Yakmaz, yakmaz. Altı üstü konuşuyoruz. O da mı yasak canım? Değil mi? Ay neyse ben gideyim de şimdi gelir bir daha. Ha, sen ne diyecektin? Ha, stajın bittikten sonra ne yapacaksın? Yunus Bey bir şey dedi mi? Ya ben çok istiyorum da Yunus Bey ne yapar hiç bilmiyorum. İşe yeni tasarımcı alınacak. Tarık Bey'e ilanını gönderdim. Bir nüshasını da Yunus Bey'e gönderecektim ama istemedi. Belki onun aklında sen varsındır. Ya öyle mi diyorsun? Ay inşallah ya, çok isterim. Neyse hadi bana go. Öpüyorum, görüşürüz. Görüşürüz. Yunus Bey. Benim haftaya stajım bitiyor ya hani. Eksik kalan işleri ben toparlayayım diyorum. Sonrasında ne olacağını bilmediğim için. Onları tamamlayayım. Hani sonrasında ne olacağını bilmediğim için. Birce, bu neden bana söylüyorsun şimdi? Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Allah Allah. Ay saçmaladım ben galiba. Pardon, kusura bakmayın. Olmaz. Gitmem. Gidemem. Senden de bu konaktan da ayrılamam. Beni gönderirlerse bir daha çağırmazlar biliyorum. Açsana Tarık. Açsana, arasana beni.
Mesajımı gördüğünde beni arar mısın? Mutlaka görüşmemiz lazım. Çok acil dönüş yap lütfen. Konuşmamız gerek. Sana anlatmam gereken şeyler var. Telefonunu bekliyorum. 1000 tane mesaj olmuş arka arkaya. Bir şey olmuş belli. Elif'i mi buldu yoksa? Hiçbir yere gitmiyorum. Kimse beni bu evden götüremez. Senin bile gücün yetmez buna Macide Hanım. Çünkü Tarık benim arkamda. Beni korur. Göndermene izin vermez. Nerede kaldın? Saatlerdir seni bekliyorum. İçki mi içtin sen? Ne bu halin? Konuşmamız gereken bir şey var. Onu anladım. Elif'le mi ilgili? Bir gelişme mi var? Bu sefer benimle ilgili. Önce biraz canım sıkıldı. Ama şimdi iyiyim. Çünkü sen varsın. Sen beni kurtarırsın. Ne diyorsun Vildan sen? Doğru düzgün anlat şunu. Kayınvaliden beni memleketime göndermek istiyormuş. Biraz tatil yapmamı istiyormuş. Ama ben istemiyorum. Ben seni bırakmak istemiyorum. Çünkü senin de beni bırakmak istemediğini biliyorum. Değil mi? Çünkü sen de beni... Vildan, kendine gel. Ben kendimdeyim. Sen de hep bende ol. Olmaz mı? Gitmeme izin vermeyeceksin değil mi? Aramızda geçen onca şeyden sonra... Gitmeme izin vermeyeceksin. Değil mi? Bak sen sarhoşsun. Saçmalıyorsun. Eskisi gibi birlikte olalım istiyorum Tarık. Sadece sen ve ben. Yeter, kes! Böyle eski defterleri açıp durma, tamam mı? Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum senden. Yoksa çok kötü olur. Çok kötü olur! Yeter, yeter, sen kendinde değilsin. Sen sarhoşsun. Ne dediğinin farkına varsan çok iyi olur. Bir daha asla, asla o aramızda geçenler tekrar etmeyecek, yaşanmayacak. Asla, unut bunu. O kuş beynine bunu yerleştir. Tamam mı? Unut. Unutmam. Unutmam, unutamam, unutamam.
Sana aşığım. Seni seviyorum, anlamıyor musun? Aşığım sana. Yeter! Kes! Sensiz bir hayat düşünemiyorum. İçimden aşkını söküp atamıyorum. Humeyra ile seni yan yana gördüğüm zaman içim acıyor. Seni kıskanıyorum. Sen canına mı susadın? Ha? Canına mı susadın sen? Ha? Humeyra hamileymiş. Doğru mu? Öyle söylüyor, doğru mu? Yalan de. Ne olursun yalan de. Yalan de Tarık. Sen iyice sıvanadan çıkmaya başladın. Sen kimsin bana hesap soruyorsun? Ha? Sen kimsin? Kimsin sen? O seni hak etmiyor. Ben ondan daha çok seviyorum seni. Sus Vildan, sus. Yeter. Bir kelime daha duymak istemiyorum. Hatta bu evden sen defolup gideceksin. Ve bir daha asla bu eve geri dönmeyeceksin. Asla. Ha? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Seni bırakmayacağım. Sen benim olacaksın. Bir gün benim olacaksın. Biliyorum. Beraber mutlu olacağız. Biliyorum. O gün gelecek. Gelecek. Vildan'la konuştum. Onun bir süredir bu garip halleri, mesuliyetlerini aksatması, her şey bir yana haber vermeden çekip gitmesi bana onun biraz buradan uzaklaşıp dinlenmesi gerektiğini düşündürttü. Pek iyi düşünmüşsünüz. Artık biraz toparlar kendini Macide Hanımcığım. İnşallah Yıldız, inşallah. Bu günlük koşuşturma, yoğun iş temposu belli ki yordu onu. Bir müddet istirahat etsin, enerjisini toplasın. Esasen ara ara hepimizin böyle uzaklaşıp dinlenmesi gerek. Ne demişler? Tebdiri mekanda ferahlık vardır. Haklısınız. Yalnız beni düşündüren bir şey var. Vildan izne çıkınca yükünüz artacak. Bu şekilde idare edebilecek misiniz? Yaparız. Zaten son günlerde Vildan yok gibiydi. Biz altından kalkarız Macide Hanımcığım. Siz hiç merak etmeyin Macide Hanım. Biz hallederiz her şeyi. Benim sizden hiç şüphem yok. Lakin çok yorucu olabilir. Arzu ederseniz bir süreliğine bir yardımcı alalım. Sağ olun ama hiç lüzum yok. Şimdi zaten ha deyince helal süt emmiş biri nereden bulacağız? Vildan dönene kadar biz idare ederiz Allah'ın izniyle. Değil mi Reyhancığım? Evet, hiç gerek yok. Peki öyleyse. Gidişata göre bakarız. Gerek görürseniz tekrar konuşuruz. Peki. Öyleyse sizi daha fazla tutmayayım. Kolay gelsin. Sağ olun Macide Hanımcığım. Hadi siz. Elimde kalmadan çekip gitmen en iyisi zaten. Hayatım sen niye açtın kapıyı? Yıldız'la Reyhan yok muydu? Mutfaktalar. Annem yanlarında konuşuyorlar. İyi tamam. Hadi durmayalım burada. Üşüteceksin. Geçelim içeri. Meyra bak böyle olmaz ama. Kendine dikkat etmen lazım. Ayakta durmaman lazım fazla.
Çünkü çok önemli bu. Sen artık 2 can taşıyorsun. Bir bebeğimiz olacağına inanıyorsun yani. Tabii ki inanıyorum. Doktorlardan daha iyi mi bileceğim ben? Ben eğer bir yanlışlık olursa sen üzülme diye böyle önden temkinli davranmak istedim. Yani yine seni düşünüyorum. Tatlım ne olur yanlış anlama beni. Bak aynı zamanda benim çocuğun annesinin hep gülmesi lazım. Böyle işte. Evet, böyle gül. Çok yakışıyor sana. Sana gülmek çok yakışıyor. Aynı zamanda bebekler anne karnında her şeyi hissedermiş. Babam annemi üzü desin istemem. Alemsin Tarık ya. Bizim bebeğimiz henüz hissedecek kadar büyümedi ki. Olsun. Ya ben önlemimi alayım da ne olur ne olmaz. Hadi çok ayakta kaldın gel otur. Akşama da karnıyarık yapayım diyorum. Veysel de ne zamandır istiyordu hazır izin günündeyken. Seviyor demek karnıyarığı. Ben ne yapsam acaba? Jülide, akşama bize gelsenize. Hep beraber oturur akşam yemeğini yeriz. Ya yok abla, biz bu akşam hiç rahatsızlık vermeyelim size. İnşallah başka zaman geliriz. Hem bak hazır Veysel abinin de izin günüymüş. Siz şöyle baş başa güzel güzel yemeğinizi yiyin. Benim de bayağı ütüm birikti zaten. Hem onları da aradan çıkarırım. İyi peki. Ama bak sözün olsun unutma. Ben unutmam. Söz ablacığım söz. Mutlaka gelirim ben bir akşam. Jülideciğim. Ne ki o? Haftalığın kuzum. Teşekkür ederim de abla hiç acelesi yoktu. Jülide olur mu hiç öyle şey? Asıl ben sana çok teşekkür ederim. Yani burayı kendi dükkanın gibi sahiplendin. Üstüne üstelik bana da kardeş oldun. Ben de seni bir işverenim olarak değil, ablam olarak görüyorum artık. Burayı da senden ayrı düşünemiyorum. Öz ablamın dükkanı olsa anca bu kadar sahiplenirdim. Allah seni öyle zor bir zamanımda karşıma çıkardı ki. Ay dayanamayacağım Jülide. Ay gel buraya sarılacağım sana. Bir, iki, üç. 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 Oğlum hadi artık eve gidelim biz de. Hayır anne, biraz da oynayalım. Ama alışverişe gidecektik. Bana yardım etmeyecek misin yoksa? Olacağım. Annesinin kahramanı. Ben de artık Tülay teyzemin yanına gideyim. Görüşürüz İnci'cim. Jülide Hanım. Şafak Bey. Merhaba. Böyle arkanızdan seslendim ama kusuruma bakmayın. Şey diyecektim ben. Bu pazar veli toplantısı vardı, onu diyecektim. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Emirhan bahsetmişti zaten. Pazar günü muhakkak okulda olacağım. İyi günler. Size de. Bu bilekliği niye veremedim ki ben şimdi? Odada durmasınlar. Burada gözümün önünde olsunlar istedim. Çok sağ ol Tarık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Orkideler. En sevdiğinden. Gerçekten çok severim. İçindeki notu da ayrıyetten sevdim. Canım kocacığım ya. Çok sağ ol. Vallahi enişte, ablamın gönlünü almasını iyi biliyorsun ha. Yani şu jestten sonra ben de çelenk falan yollayayım diyorum. Deli çocuk. Yani takılıyor işte ya. Alemsin Kerem. Bu daha hiçbir şey Keremcim. Ben ablanı mutlu etmek için daha neler yapacağım. Bir yavrumuz da olsun da. Ben zaten çok heyecanlıyım. Bugün saatler saydım eve gelmek için. Ya Tarık, bu sözlerin beni o kadar çok mutlu ediyor ki. Desene seni daha sık görebileceğim. Ya yıllardır sadece beklediğimiz bebeğimize değil, sana da yeniden kavuşmuş gibi hissediyorum.
Canım. Yıldız'a da söyleyeyim bunu daha güneşli bir yere koysun. Bence de. Unut beni diyor. Unut. Nasıl? Bunu bana nasıl söylersin Tarık? Ben sana deliler gibi aşıkken buradan gönderilmeme nasıl izin verirsin? Ben hep senin yanında oldum. Hep. O Humeyra karısıyla paylaşmadığın her şeyi benimle paylaştın. En büyük sırlarını ben biliyorum. Ben. O burnu kaftağında süs köpeği karın değil. Ben senin için her şeyi yaptım. Sadece yanında kalabilmek için her şeye katlandım. Hümeyra'ya bile. Ona her dokunduğunda, her baktığında acımı içime gömdüm. Bu muydu karşılığı? Bu muydu? Yıllarca seni sevmenin karşılığı bir çöp gibi kapı dışarı edilmek miydi? Senden ayrılmam. Ayrılmam. Sevdiğim adamı bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Tarık'tan uzak yaşamaktansa ölürüm daha iyi. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günah?